Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8 parça etek kalıbı çıkaracağız kendi bedenimize göre. Fakat ben bunu büyük beden olarak çıkarmak istiyorum. Normalde zaten bu 8 parçada formülü bel ve baseni 8'e bölmek. Yani bu küçük beden de olsanız, büyük beden de olsanız bu formül değişmiyor. Bu formülle küçük bedenlerde mesela bel 60, 70, 80 de olsa 8'e böleceksiniz. 100, 105, 110 da olsa 8'e böleceksiniz. Yine 8 parça etek kalıbını elde edeceğiz. Ben beli 100 santim olarak belirledim. Belimiz 100 santim. Basen 120 santim diyelim. Kalça düşüklüğü standardı 20 santim. Uzun boylu ve kısa boylu kadınlarda bazen değişiklik gösterebiliyor. 1 ya da 2 santim. Kısa boylularda 18-19 santim. Uzun boylularda 21-22 santim olabiliyor. Fakat standardı 20 santim. Etek uzunluğunu da 50 santim belirledim. Çünkü tahtam benim çok uzun değil, yeterli değil. Şimdi formülümüz 8 parçayı elde etmek için beli 8'e bölüyorum. Bel ölçümüzü ilk önce alıyoruz. Bunu 8'e bölüyoruz. Bel ölçümüz 100 santim bölü 8 eşittir 12,5 santim. Sonucuna ulaşıyoruz. Basen ölçümüz 120 santim bölü 8 15 santim. Söylediğim gibi kalça düşüklüğü 20 santim, etek uzunluğunda 50 santim. Şimdi kalıbı çıkarmaya başlayalım. Arkadaşlar bu gerçekten çok kullanılan, çok tercih edilen bir model. 8 parça etek kalıbı. Olmazsa olmazımız böyle tahtamızın ortasına ilk önce bir düz çizgi çekiyorum. Gelişine aşağıya kadar düz çizgi çekiyorum. Bu aynı zamanda bizim düz boy ipliğimiz olacak. Şimdi buraya bir nokta, tepe noktasına harfle belirtmek istiyorum. A noktası. Bu A noktasından 20 santimde kalça düşüklüğünü belirlemek istiyorum. 20 santimde kalça düşüklüğünü belirliyoruz. Ama ben şimdi tahtam söylediğim gibi yeterli olmadığı için 15 santimden işaretliyorum bunu. Fakat kalça düşüklüğümüz 20 santim. Burada ölçümüzde bel 100 santimi 8'e bölmüştük. 12,5'tu. Bu 12,5'u 2'ye bölüyorum. 6,25 6,25 olarak burada işaretliyorum. 12,5. Bu tepe noktasından sağa ve sola eşit olarak dağıtıp çiziyorum. Düz bir çizgi çekiyorum. Bunlara da bir harf verelim. B diyelim, C diyelim. Kalça düşüklüğünü ölçmüştük. 20 santim. Baseni 120 santim. 8'e bölünce 15 santim. 7,5 santim olarak bunu baseni de sağa ve sola dağıtıyorum. 7,5 santim, 7,5 santim, 15 santim. Bunu da işaretleyip çizgisini çekiyorum. Bunlara da bir harf verelim. D ve D, E diyelim. B ve D noktasını birleştiriyorum. Yani basen ve beli gördüğünüz gibi birleştiriyorum. C ve E noktasını da birleştiriyorum. Kalıbımızın üst kısmı hazır. Bel ve basen birleşti.
Etek ucunu belirlemiştik 50 santim. Etek ucuna bu şekilde düz bir çizgi çekiyorum. Bunlara da F, G diyelim. D ve F noktasına etek ucu bolluğu vererek birleştiriyorum. Diğer tarafta ölçüp bolluğunu, cetvelimde durmuyor bu arada, E ve G noktasında birleştiriyorum. Bu şekilde bir kalıp elde ediyoruz. Şimdi bu etek ucu sivriliklerinin kötü bir görüntü oluşturmaması için etek uçlarından 1 santim yukarı çıkıyorum. Bu küçük bedenlerde yarım santim olabilir. Ama büyük bedenlerde 1 santim. Şimdi rigayla bu şekilde yuvarlıyoruz bunları. Ben elimle yapıyorum ama siz rigayla yapın. Belimizde bu şekilde düz olmadığı için, belimizde kavis olduğu için bel kısmından da 1'er santim yukarı çıkıyorum. Etek ucumuzda olduğu gibi buraları da yuvarlıyorum. Sekiz parça etek büyük beden kalıbımız, etek kalıbımız hazır. Şimdi bana soracak olursanız bu kaç bedene denk geliyor diye, kendi ölçünüze göre denk geliyor. Kendi ölçünüze göre büyük beden 8 parça etek kalıbı. Eğer bunu 6 parça yapmak isterseniz bu bel ve basen ölçümüzü 6'ya bölmemiz gerekiyor. Bel ölçümüz mesela 100 santimi 6'ya, basen ölçümüz 120 santime de 6'ya bölmemiz gerekiyor. Kalça düşüklüğü ve etek boyumuz aynı, değişmiyor yani sizin belirlediğinize göre. 4'e bölebilirsiniz, 6'ya, 8'e. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, bunu 7 parça yapamazsınız. Tek sayılarda etek olmaz. 7 parça, 9 parça, 5 parça bu olmaz yani. Mutlaka 4'e, 8'e, 6'ya bölünmesi gerekiyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda inşallah bunu küçük beden olarak kağıda aktarımını göstereceğim.